İyi akşamlar sayın seyirciler. Yeni bir yayınımıza hoş geldiniz. Almanya bu hafta AKP'li milletvekili Mustafa Açıkgöz'ün açıklamalarını tartıştı. Nois'ta katıldığı bir toplantıda e, muhaliflerin, FETÖ'cüler ve PKK'lılar dedi ama genel olarak bakarsanız Almanya'da yaşayan Türkiye kökenli muhaliflerin yok edilmesi gerektiğini açıkladı. Bu konuda Türkiye'de pek çok mesafe kat ettiğini ve aynısını Almanya'da yapabileceğini söyledi. Almanya gibi bir ülkenin topraklarında bu açıklamayı yapması doğal olarak tepkilerle karşılandı. Federal İçişleri Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı Büyükelçiyi çağırdı. Savcılık bir soruşturma başlattı. Bütün bunlar ne anlama geliyor? Bugün meslektaşım Mehmet Tanlı ile birlikte bu konuyu birlikte konuşalım. Ne anlama geliyor? Gerçekten de Türkiye bir seçim sürecine de girdi. Merhaba Mehmet. Yayınımıza Merhaba. hoş geldin. Teşekkürler, hoş bulduk Yücel. İyi yayınlar. Teşekkürler. Evet, söylediğim gibi AKP'li Mustafa Açıkgöz'ün konuşmaları epey tartışıldı. Alman basınında yazdığı hem sosyal medyada pek çok tepki gösterildi. Gerçekten bu Türkiye'den Almanya'ya gelen siyasetçiler nasıl bir ülkeye geldiklerini bilmiyorlar mı? Farkında değiller mi? Böyle insanları yok etmekten söz ediyorlar. Ne diyorsun? Ya şimdi çok dehşet açıklamalar bunlar Yücel. Bunlar işte Almanya'da AKP'nin nüfuz oluşturma çabalarının bir parçası olarak görüyorum. Türkiye'deki politik kültürü, o linç kültürü, kendisinden olmayanı yok sayan, ötekileştiren kültürü buraya da taşımak istiyorlar. Biliyorsun insanlara yani bazı kesime ulaşmak için işte vatan millet Sakarya söylemleri her zaman prim yapıyor. Bu da onun bir parçasıdır ama bu biraz duvara tosladı gibi geldi bana. Çünkü Almanlar bu bir şey oldu. Yani işaret fişeği Ama yani. duvara tosladı da bu yeni açıklama değil. Daha önce de biz böyle açıklamalarla karşı karşıya kalmıştık. Özellikle seçim döneminde gelip de burada nefret körükleyen Türkiye siyasetçileri epey yaygındı ama anlayabildiğimiz kadarıyla yani biz istediğimizi söyleriz, istediğimizi yaparız, Almanlar ne derse desin diye. Ama Almanlar farkındaysan hemen Büyükelçiyi, Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi'ne Dışişleri Bakanlığı'na çağırdılar ve ikaz Evet. ettiler. Bundan sonra seçim çalışmaları kesinlikle bizden izin almadan yapamazsınız diyerekten nefret ve kin içerikli söylemlerden vazgeçmesini söylediler, ikaz ettiler ve Almanlar bu konuda ben ciddiler diye düşünüyorum ve hemen akabinde ya bir yığın insan ansaygı yaptı, suç duyurusunda bulundu. Bugün okudum 1725 kişi Yücel şu ana kadar suç duyurusunda bulunmuş Mustafa Açıkgöz'ün aleyhinde. Evet. Yani bu da önemli bir şey. Önemli, evet, çok önemli gerçekten de dediğin gibi bir tepkinin olduğu zaten basında da yer almıştı. Alman Evet. basını da konuyla ilgili epey gelişmeye yer verdi. Bir soruşturma e, doğrudan bir soruşturma değil ama bir inceleme en azından başlatıldı anlaşılıyor. E, Tabii yani tepkiler var Düsseldorf yani. Savcılığı tarafından. Evet. Ne olabilir böyle bir soruşturmada Almanya'da? Şimdi bu böyle bir soruşturma yani ciddi biçimde soruşturma yapılırsa ve Alman devlet daireleri, güvenlik güçleri ciddi ve samimi olurlarsa bu bundan sonra gelecek politikacılara bir ikazdır ve cesaret edemeyeceklerdir. Çünkü bu gerçekten uzun vadede burada etnik çatışmalara götürebilir. Yani Türkiye'li toplumu karşı karşıya getirebilir ve öbür taraftan yani sosyal uyuma da bir balta vurur, paralel toplumlar oluşur. O yüzden Almanya şimdi şu anda biliyorsun tüm eksikliklerine, eleştirilerimize rağmen bir başka bir hükümet var biliyorsun. Yani CDU, Hristiyan Demokratlar her Evet, zaman hayat öpücüğü verdiler Türkiye'deki hükümete, evet. Erdoğan'a. En kritik dönemlerde gittiler, ziyaret ettiler ve burada gözümüzden bir şey kaçtı. Bu mülteci akını geldiğinde hem Türkiye, Almanya'ya 3 tane Türkiye'nin ajanını Merkel affetti yani. O 3 kişi burada sorgulanıyordu. Belki takip etmişsindir diyeceğim. Evet, evet, Bu önemli bir onları bilgi dediğin serbest gibi. bıraktılar. Türkiye ama dediğin gibi bu türden tehditler hani milletvekili Açıkgöz özellikle işte FETÖ, PKK falan diyor ama bu kişiler hakkında
bir kısmı hani Türkiye'de hakkında soruşturma yapılmış olan insanlar da var. Bunlar Almanya'ya gelmiş. Sığınma talebinde bulunmuşlar. Evet. Almanya'nın güvenliğinde Almanya'da gelip de bu insanlara karşı bir tehdit açıklaması yapmasının anlamı onların aynı zamanda can güvenliğini bir tehlike haline getirmiyor mu? Tabii ki yani şimdi buraya iltica eden ya da burada yaşamaya karar veren insanlar Alman devletinin koruması altındadır. Bunlar mülteci olabilir ya da işte normal aile birleşimiyle gelmiş ama muhalif kişiler olabilirler. Almanya'ya burada büyük görev düşüyor. Gerçekten Almanya, ayrıca Almanya'da gerçekten bir şey var, bir paragraf var bu. Alman Anayasası'nın 11. paragrafı. İşte Evet. bu olaylara karışan, Alman toplumunda huzuru bozan, iç güvenliği tehlikeye atan çalışma yapanlara karşı uygulanan bir paragraf. Yani bu AKP'li milletvekiline uyup sokağa çıkan, muhaliflere saldıran insanların 3 kere düşünmesi lazım. İnan ki bütün haklarını kaybedebilirler. Alman vatandaşı olsalar bile. Evet. Almanya'nın yani böyle bir yaptırım gücü var. Ayrıca Almanya'da hukuk var, hakimler var, savcılar var. Yücel biliyorsun Türkiye'de bunlar şimdi Almanya'yı dağ başı zannediyorlar AKP'liler. Burası farklı bir ülke. Burada farklı görüşlerden insanların da yaşam hakkı vardır, şansı vardır. Yani tamamen bir ilkel, kin ve nefret dolu bir açıklamaydı. Ve bunu AKP'nin tabanında da düzgün insanlar kabul etmiyorlar. Bana yazdılar. Bu programdan önce bana yazanlar var. Biz Evet. kabul etmiyoruz. Biz böyle bir şeye taraftar değiliz. Gelip burada huzurumuzu bozmasın dediler. Yani bunun karşılığı fazla olacağını bilmiyorum. Zannetmiyorum ama Bir mutlaka Almanya'ya girişinin yasaklanması, en azından Almanya'ya girmemesi konusunda milletvekili Açıkgöz için böyle bir uygulama gelebilir mi? Daha önce örnekleri var mı? valla dün işte Mehmet Kılıç arkadaş, bizim arkadaşımız, eski federal Evet. milletvekili, işte hukukçu avukat. Yani istenmeyen adam ilan edilebilir dedi. Çünkü milletvekili olduğu için onun işte dokunulmazlığı var. Ama Türkiye'de bir soruşturma başlayabilir ya da istenmeyen adam ilan edilirse bir daha da buraya giremez dedi. Böyle bir durum Sanırım da var. benzer bir uygulama Metin Külük için var. Sanırım Evet, Osmanlı, Almanyalı Osmanlılar evet, grubuyla bağlantılı bunları finanse ettiği, bunları gönderdiği konusunda daha önce Alman istihbarat örgütlerinin raporlarında zaten yer almıştı. Şimdi Metin Külünk Almanya'ya rahat bir şekilde gelmiyor yaptığı eylemlerden dolayı. evet. Benzer bir şekilde o zaman Mustafa Açıkgöz için de Almanya harekete geçebilir. Bunun önü açık o zaman. Tabii uygulanabilir. Yani şimdi Almanya biliyorsun yani e, Almancası Das Land der Ordnung yani düzen ve kurallar ülkesi. Evet. Yani dışarıda başka bir ülkenin seçim atmosferinin ve şiddet içerikli açıklamaların buraya taşınmasına asla müsaade etmeyeceklerdir. O yüzden AKP'li bu politikacının bu açıklamaları yani belki de bundan sonraki bu işe cesaret edeceklerin şeyini kıracaktır, direncini kıracaktır. Çünkü tepkiyle karşılaştı. Ama AKP'nin Yücel Almanya'daki örgütlenmeleri devam ediyor. Yani işte yakın dernekler var biliyorsun. Bunlara Evet. Diyanet. Ülke Ocakları bunların başında konuşmayı yaptığı Ülke Evet, Ocakları Derneği evet. Türk Federasyonu'na bağlı ve bu dernek, bu kurumun yasaklanması için Hı, Almanya'da federal parlamento bir oylama yaptı ve karar da aldı. evet. Yalnız İçişleri Bakanlığı bu konuda henüz bir harekete geçmedi. Geçmeye de galiba niyetli yok. Çünkü Türkiye-Almanya ilişkilerine bakıyorlar. Yani bir değişim olmasını bekliyor musun? Ve hükümette de tabii ki şu anda Yeşiller de var. O zaman Yeşiller e, Bozkurt Hareketi'nin işte Türk Federasyonu gibi örgütlerin yasaklanması için oy veren de partiydi ve hatta o zaman hatırlıyorum Hı, Cem Özdemir de hiç zaman yitirmeden bu evet. örgütlerin yasaklanması çağrısı yapmıştı. Kendisi şu anda aynı zamanda Tarım Bakanı. Yani Hı. hükümetin en azından o dönemde muhalefet olan ama şimdi iktidarda olan partilerin bu konuda bir harekete geçmesini bekliyor musun? Evet. İşte bu süreç hızlanabilir Yücel. Yani şimdi bu gözetim altında yani izlenen bir şey dernek bu, ülkücüler. O Evet. yüzden orada da böyle bir şeyin olması kesinlikle bir suçüstü yakalanmış bir hal var orada. Yani
bu süreci, kapanma sürecini, yasaklanma sürecini hızlandırabilir diye düşünüyorum. Zaten Profesör Burak Çopur'un da bu konuda açıklamaları var biliyorsun. Evet. O da gerçekten çok ciddi açıklamalarda bulundu. Ben şöyle düşünüyorum, yani Almanların Burak Çopur sabır... bizim Almanca Türkay Aktüel programımız var. O da pazar Evet. akşamı aynı konuyu tekrardan gündeme getirecek. Almanca dinlemek isteyen arkadaşlar o programımızı da izleyebilir. Pazar günü saat 20'de. Buyurun. Harika. Şimdi şöyle, yani Almanlar şimdiye kadar daha temkinli, daha diplomatik yaklaşıyorlardı bu tip olaylarda. Ama bu terk edilebilir. Yani farklı bir, yani sert üslup olabilir, dönüşebilir Almanlarda. Çünkü sabırları taşıyor gerçekten. İşte Almanya'da AKP'nin şeylerini anlatıyordum. Buradaki kollarına ulaştığı gruplar. Ya bunların Evet. arasında bir de SETA var Yücel, biliyorsun SETA. Tabii Yani Stratejik Araştırma aynen. Ya Enstitüsü bir evet, rapor ya, hatta biz gazeteciler hakkında bir rapor yayınlamıştı. Hani evet. yurt dışında yayın yapan Liste değil mi? Liste. Türkiye kökenli gazeteciler hakkında bir mimleme hareketiydi Hı aslında. hı. Basın Evet. çalışanlarını. Almanya'da da aktif mi bu kurum? Valla işte onlar 2017'de kuruldular. Berlin'de bir şubeleri var. Şu anda aktif mi pasif mi bilmiyorum ama direkt hükümetle ilişkileri var yani. Onlar burada kökleşmiş, işte mesela International Alman hükümetiyle mi ilişkileri var? Türkiye hükümetiyle, Türkiye ile AKP. ilişkisi var. Ama Evet. Almanya ile ne türden ilişkisi var Ya mı bu işte konuda? şöyle yapıyorlar, yani uyum meclis seçimlerinde, yerel seçimlerde filan insanları oraya sızdırmak istiyorlar. Yani oraya sokmak istiyorlar. Kendi adamlarını, belediye meclisi üyeliklerine filan. Yerel politikada başlıyorlar. Hatta en son belki sen de duymuşsun. Alternatif für Migranten diye bir parti de kurdular bunlar. Bir oluşum Evet, kurdular. evet. Yani 4.000 imza toplayıp onlar Avrupa Parlamentosu'na seçimlerine girmek istiyorlar. Eski başkanları, işte UETD'nin sözcüleri, bunlar aday olacaklar. Yani kesinlikle bunlar boş durmuyor AKP. Şimdi bu milletvekili geldi gitti, belki bir daha böyle bir açıklama yapamayacak hiç milletvekili, ama bu demek değildir ki AKP boş duruyor. Evet. AKP burada camiler, Diyanet, UETD, işte SETA, MHP, bunlar üzerinden kesinlikle buradaki muhalifleri korkutmak, sindirmek istiyorlar. Yani burada işte hep sorunları konuşuyoruz ya, biraz çözüm üzerine de konuşmak lazım. Yani muhalif kesimin daha duyarlı olması lazım ve suç duyurusuna bulunması lazım. Bizim sol kesimde birçok insan daha işte okumuş, daha iyi yerlerdeler. Yani yerel siyasette insanlarımız var Ama işte. onlar yapmadan bile demin sen söyledin, çok sayıda Alman kurum, kuruluş ve Evet, şahsiyet, bireysel insan da yapmış. İyi bir tepki var aslında. Ha, tabii şimdi tabii sen Alman, hani bu milletvekillerine karşı bir uyarıda bulunurken iki tane önemli nokta var. hı, Milletvekilleri belki bu şekilde gelmeyecek ama sevgili hı, Mehmet, Erdoğan'ın kendisi gelecek. evet, tabii Ocağın sonunda, tam günü geliyor. ifade edilmiyor ama Hı, ocağın sonunda geliyor evet, ve bu gelişi kampanya, yani Türkiye'de evet, seçim kampanya zaten başladı. Aynı zamanda bu ziyareti sırasında Avrupa'daki, yurt dışındaki oylara hı, yönelik de bir kampanyayı başlatacağı ortada. Yani Erdoğan kesin, sadece Berlin'de resmi görüşmeler yapıp ondan sonra Türkiye'ye gitmeyecek. Her tabii, geldiğinde bir büyük salonda bir ortam buluyor ya da bir camide ya da bir alanda. Şimdi eskiden Hristiyan demokratlar Erdoğan'a hayat öpücüğü veriyorlardı dedin. Doğru. Hatta Merkel gitmişti. 2015'te bir görüşme yapmıştı. Daha sonra bir daha gitti. 2018'deki seçimler öncesinde. Şimdi de mevcut ampul koalisyonu Erdoğan'a bir hayat öpücüğü vermekle karşı karşıya mı? Ne dersin? vallahi kararsızlar gibi geliyor bana, ama herhalde Erdoğan'ı tam çizmiş değiller. Türkiye'deki muhalefetin işte aksiyonlarına bakıyorlar, çalışmalarına bakıyorlar, sokaktaki insanların tepkisini ölçüyorlar. Beklemedeler. Çok diplomatik davranıyor Almanya, Alman hükümeti. Ama Alman hükümeti ve Alman toplumunun çoğunluğu da bir değişimden yana olduğuna ben %100 inanıyorum. Ama işte belirleyici olan yine burada insan Ama haklarına Erdoğan'ı da tamamen silme eğilimi yok diyorsun o zaman. yok. Yok. Yani Ben böyle yani düşünüyorum. Ya, bu seçimlerden sonra da işte Mayıs'ın 14'ünde yapılacağı tahmin edilen, belirtilen evet. seçimlerden sonra da Erdoğan'ı, yani hani
çalışmamak üzere bir şey yapmıyor, hareket etmeyecekler. Evet, Tabii evet. Yani seçilirse şimdi çalışırız. Buna Yeşiller Partisi de dahil mi? Çünkü Yeşiller bu yani koalisyon Yeşil. içerisinde daha çok hep seçimlerden önce konuşmuştuk. Hı hı. Acaba Yeşiller gelirse Türkiye-Almanya ilişkileri nasıl olur? Evet. Erdoğan'la ilişkiler nasıl olur diye büyük kısım ya artık Türkiye Erdoğan'la ilişkiler bitti diye yorumluyorlardı. Hı. Yeşiller'de Dışişleri Bakanı var şu anda tabii ki Annalena Baerbock. Evet, yani Yeşiller de biliyorsun farklı işte şeylerden oluşuyor. Ne diyelim, kanatlardan oluşuyor. Ama Yeşillerin genelde hem tepede hem de tavanda çok demokrat insanlar var. Yani Türkiye'de çağdaş işte Batı yanlısı, demokrat laik kesimle dayanışma gösteren, onların yani durumuna üzülen çok insan var. Bence Annalena Baerbock örneğin işte daha dün ya da dün de evvelsi gün parlamentodan bir yasa geçti. Burada Yeşillerin de parmağı var. Hem Sol Parti'nin var. Bu neydi? Ezidilerin biliyorsun Evet. soykırıma uğradığına dair bir yasa tanındı yani şeyde. Alman parlamentosunda. Bunu acaba CDU hükümet iktidarlı olsa yapar mıydı bilmiyorum. Yani Yeşiller de biraz beklemede Yücel ama Türkiye'de olası bir değişim olursa, gerçekleşirse ben sevineceklerine ve daha iyi çalışacaklarına inanıyorum. Kesinlikle yani. Değişimler o zaman şöyle özetleyebiliriz. Almanya'nın Türkiye politikası seçimlere doğru giderken değişimler yanalar. Evet dediğin gibi. Ama Erdoğan'la ortak çalışmayı, işbirliğinin önünde kapatmıyorlar. Seçilirse onunla normal devam ederiz Evet, diye. çünkü bilmiyorlar yani Erdoğan tekrar kazanırsa zorluk yaşamak istemiyorlar. Biraz olaya da ticari bakıyorlar. Yani 5.600-6.000'e yakın Almanya'daki firmaların kolu var Türkiye'de yani Türk-Alman firmaları var. Türkiye müthiş bir pazar Almanya için. Tarihi ilişkiler var, işte kültürel ilişkiler var. O yüzden direkt cepheden yani tavır koymuyorlar Erdoğan'a. Çünkü yani biz burada belki yanlış bir platform ama yani muhalefetin de yaptığı onca yanlış var biliyorsun altılı masanın. Evet, Yani evet. en dinamik güçleri Türkiye'nin üçüncü partisini dışlıyorlar. Sola fazla bir şey tolerans göstermiyorlar solda duran partilere. O yüzden yani Almanların da sol kesiminin biraz kafası karışık. Ama bir değişimi selamlayacaklarını hem milletvekili arkadaşlar söylüyorlar hem de ben çalışmalarından görüyorum gerçekten Evet. Yeşillerin. Ama seçim kampanyası da aşağı yukarı Avrupa'ya gelecek. Hani Kesinlikle. işte 1,4 milyon seçmen var. Almanya'da sadece. Diğer Avrupa ülkelerine baktığımızda da önemli bir oy oranı ve bu oy oranının en azından milletvekili dağılımı konusunda Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde dengelerin yani yaklaşık olduğu bir dönemde önemli bir oy ve AKP'de yurt dışından fazla oy alıyor. Bu seçim kampanyalarında bize biraz demin sen uyum ve entegrasyon dedin ya, Evet. birlikte yaşamı zedeleyen, engelleyen yaklaşımlar oluyor. Aynı zamanda Türkiye kökenliler arasında da gerilimi arttırmıyor mu? Bu seçim kampanyalarının Avrupa'ya taşınması. Tabii ki, tabii ki. Yani şimdi radikal gruplar bunları bir fırsat biliyor. Yani Türkiye'deki insan öyle yetiştiriliyor ki Türk İslam senteziyle ırkçı, milliyetçi yetiştiriyorlar. Yani kendisinden olmayanı yok sayıyor. Bir de gurbette yaşayan tırnak içerisinde insanlar daha konservatif tutucu oluyor biliyorsun yani şey Evet, Yücel işte burada dışlanmış hissediyor kendini ne bileyim kabul edilmemiş hissediyor. Daha da konservatif olunca bunların seçim kitlesi, seçmen kitlesi azalmıyor. Buna bir de propaganda geliyor. Ya bugün Türkiye'de medyanın %95'ine AKP kontrol ediyor biliyorsun. evet, Her gün propaganda, her gün toz pembe bir Türkiye anlatıyorlar. Oysa ki yeni veriler var, açıklamalar var. Schengen vizelerinde her 4 Türk'ten birinin var ya vizesini reddediyorlar. Yücel yani evet. itibarı ayaklar altında Türkiye'nin. Bunu söylediğimiz zaman bize sosyal medyada saldırıyorlar. Ya kardeşim biz Türkiye'nin iyi olmasını istiyoruz. İyi yönetilmesini istiyoruz. Vatan millet Sakarya diyorsun. Daha dün İyi Parti meclise Türkiye'de bir şey verdi. Yasa önerisi getirdi. Gen soru. Uygurların sorunları tartışılsın diye. Hani sen şeydin, milliydin, Evet. yerliydin. Niye Uygurların sorunlarına eğilmiyorsun değil mi? Burada samimi olmadıklarını görüyorsun. Yani burayı da kızıştıracaklar, burayı karıştıracaklar ama o politik kültürün burada hayat şansı ben çok az görüyorum açık söyleyeyim. Ama göç gerçeğini de bir tarafa bırakıyorlar bu partiler.
Hani Evet. 60 yıllık göç sürecini 2 yıl önce bayağı konuştuk. Artık Evet. Almanya'nın parçası haline geldik. Artık bu ülkede eşit haklara sahip olmamız gerekiyor. Seçme seçilme hakkı da bunlardan bir tanesi ama bu seçim atmosferi içerisinde Türkiye'deki partiler buraya seçim kampanyası yaptıklarında sanki Almanya'daki sorunlarını çözeceklermiş gibi bir Evet. hava yaratıyor. Gerçekten bu hava gerçekçi mi, sahici mi ve Almanya'da yaşayan Türkiye kökenlilerin sorunlarını çözebilirler mi? Hiç çözemezler. Ben Berlin'de CHP'nin Yurt Dışı Türkler Çalıştayı'na katıldım. Tatile gitmiştim. Haberini de yaptım. İnanır mısın orada güzel konular konuşuldu. Güzel kararlar alındı ve Kılıçdaroğlu'nun hani o vizyon belgeseli var ya, belgesi. Evet, evet. Orada bir cümle değinilmedi yurt dışındaki Türkiye'lilerden, Yücel. Yani bunu CHP yapmıyorsa diğerleri nasıl yapacak? 7 milyon insanı var dışarıda yaşayan, bir yurt dışı Türkler, Türkiye'liler Bakanlığı kurulamaz mı? Kurulur. Bunların bir birimi var. Yurt dışı Türkler dairesi mi neyse. Yurt dışı Geliyorlar Türkler ve buraya. Akraba Toplulukları Dairesi. Aynen. Orada da Hiç, hükümet yanlısı dernekler, camiler, aynen. cemaatlerin Ya finansman olarak bir tane sübvanse edildiği bir yer. Evet, bir tane muhalif göçmen çatı örgütünü çağırdıklarını görmedim ben. Ne ABF, ne işte DİDİF, ne diğerleri, yani çağırmıyorlar, kendi aralarında körler sağırlar, birbirlerini ağırlar misali. Ya bunların samimi olmadıklarına inanıyorum. Samimi olsalar birçok yani askerlik parasından tut, işte gümrük mevduatı, efendim Türkiye'lilere bakış açısı, buradaki yaşayan göçmen Türklere hiçbir kolaylık yok. Gidiyorsun, Kapıkule'de ızdırap başlıyor. Artı burada muhalifsen küçük bir paylaşım sosyal medyada senin orada tutuklanan bana gözaltına neden oluyor. Yani bu samimiyetin olmadığını gösteriyor. Oysa ki buradan gerçekten çok büyük para akıyor. Büyük dövizler gidiyor. Türkiye'liler yatırım yapıyorlar Türkiye'de. Bir tatile giden Türkiye'li aile yani Alman kadar para harcıyor Yücel. Ama Evet. yine de Daha sevilmiyorsun. fazla. Almanlar daha çok hani alles inklusif, her şey dahil Evet. otellere gidip 10 gün 15 gün tatilini yaptıktan sonra geri dönüyor ama Türkiyeliler akrabalarını, dostlarını, köylerini hepsini bir dolaştıktan sonra geliyorlar. Yani hemen 2 hafta tatil yapayım gelenlerin sayısı daha az. Evet. Yani samimi olsalar buradan milletvekilleri aday gösterirler. Bakanlık kurarlar. İşte buradaki sorunları meclise taşırlar. Tek tek yapan bunu milletvekilleri var. CHP'den Utku Çakırözer diye bir milletvekili var. Evet. Gerçekten uğraşıyor, samimi biri. Ama yani 550-600 milletvekilinden 2 tane, 3 tanesi bunu yapıyor. O yüzden yani buraya gelecekler, oyları alacaklar, isteyecekler, gidecekler. Bizim buraya konsantre olmamız lazım Yücel. Yani Almanya'da yaşıyoruz. Almanya'daki sorunlarımıza konsantre olmamız lazım. Gençlerimizin, çocuklarımızın kesinlikle Alman siyasi partilerine girmesi lazım. Orada siyaset yapmaları lazım. Sivil toplum örgütlerinde gönüllü çalışmaları lazım. Bizim buradan Türkiye'yi değiştirme şansımız vallahi minimal. Ben yani bu akıntıya karşı Ama kürekli. yine de işte başında konuştuğumuz AKP'li milletvekilinin geldiği, içinde yer aldığı büyük dernekler var. Hani milliyetçi, muhafazakar, Evet, Türkiye devletinin kontrolünde olduğu konusunda Alman basında epey bir tartışma var. Bunların en büyüğü zaten DİDİP. Daha önce yardımlar bile kesildi. evet, DİDİP'e verilen yardımlar konusunda. evet. Böylesine ama bir doğrudan Türkiye'nin etki alanının içerisinde olan çok sayıda kurum var. Bunlar nasıl etkisi zayıflatılabilir? Bunlar hani çünkü güçlerini sonuçta onlara üye olan, onlara destek veren, Almanya'da yaşayan insanlardan alıyorlar. Yani Ya, Türkiye'den maddi destek alıyorlar da ama buradaki insanların da hala o kurumlara, Türkiye'den yönetilen kurumlara ilgisini nasıl açıklıyorsun o zaman? şöyle, eğer Türkiye demokratik bir ülke olursa, demokrat bir hükümet olursa Türkiye'de bu tam tersine dönecektir. Türkiye'nin yapması gereken işler var. Bir de Almanya'da. Almanya'da da örneğin Alman toplumunun şu ırkçılık, ön yargıdan vazgeçmesi lazım bir kesimine. Siyasi katılımı hızlandırması lazım. Bizim gençlere daha çok şans tanıması lazım partilerin. Yani seçilebilecekleri yerlerden listelerde aday gösterilmeleri lazım. Devlet dairelerine okumuş bizim gençleri almaları lazım. Yani
interkültürel Öffnung diyor Almanlar. Yani devlet dairelerinin, sosyal kurumların daha çok açılması lazım. Yani bizler yönetilen değil, yönetici pozisyona da gelmemiz lazım. O zaman inan ki Türkiye'deki siyasete kimse ilgi duymaz. Ya burada Evet. Türk'ü, Kürd'ü, Ermenisi, yani Türkiye bir gönül bağımız var biliyorsun Yücel. Yani bunu atamıyorsun, işte insanın içindeki bir duygu bu. Tabii ki. İyi Yani o ülkedeki olanlar da bir şekilde izliyoruz, tabii. bakıyoruz. Neler oluyor? Kötü şeyler olunca mutsuz oluyoruz, iyi şeyler Evet, olunca mutlu oluyoruz. evet. Tabii ki dediğin gibi. Önemli Yani bu bir süreçte önemli bir değişecek süreç ama şeyler. bizi bekliyor bu seçime kadar en azından. Neler Evet. bekliyorsun? Özellikle Avrupa ile gerilim tekrardan artar mı? Çünkü daha önceki seçimlerde biz Erdoğan Nazi Almanyası diye suçlamalar yaptığını, hatta Türk Yapabilir. basınının Hı. Merkel'i Hitler'e benzettiği, işte Gamalı Haçlı bilmem neler, böyle gerçekten de basın etiğiyle de yakışmayan, hani e, Evet. Hitler faşizmiyle Merkel'i özdeşleştirmek için herhalde aklını kaçırması lazım ama yaptılar. Aynı şey olabilir mi? Hani sen demin dedin, seçim kampanyası kontrollü olması lazım, izinli olması lazım. İzin vermeyince bu sefer Erdoğan tekrardan Batı ile Almanya ile gerilimi arttırarak içeride bunu oya çevirebilir mi? Kesinlikle yapabilir. Çünkü ilk redde ya da ilk tepkide Alman devletinin tepkisinde kendi partililerine mutlaka o da tekrar ne diyelim, bu çatışmayı tırmandırma şeyine gidebilir, yani açıklamaları yapabilir. Çünkü prim yapıyor. Yani işte güçlü lider, dünya Evet. lideri e, fotoğrafı verdiği için belirli bir kesimde, cahil kesimde, AKP seçmenine tabanında bu prim yapıyor. Bunu yapabilir ama bu yine buradaki Türkiye'lilere zarar verir. Gerçekten buradaki insanların itibarı düşer, buradaki sokaktaki bakış açısı değişir. Yani buradaki insanlara da bağlı birazcık. Bu galeyana gelmemeleri lazım, yani gaza gelmemeleri lazım. Mutlaka Erdoğan hepsini deneyecektir. Bizim aldığımız duyumlara göre Türkiye'de Diyanet müftüleriyle toplantılar yapılmış. Artık alanlara inin, işte açıklamalarınızı yapın, bizi destekleyin diye. Almanya'daki DİTİB'e de bu yansıyacaktır, Diyanet'e de yansıyacaktır diye düşünüyorum. Mutlaka, evet. Yani kesinlikle müftüler, işte bazı camiler AKP'nin seçim ofisi gibi çalışacaktır. Umarız çatışmalar olmaz. Çok eşitsiz bir şeye gidiliyor. Yani seçime gidiliyor. Bir tarafta devletin bütün imkanlarını kullanan iktidar partisi ve işte ortağı. Öbür taraftan dışlanan, ötekileştirilen ve yuhlatılan, hatta saldırılan bir Kemal Kılıçdaroğlu var. HDP'nin eş başkanları hapiste, en önemli politikacıları hapiste, partiye hazine yardımı kesilmiş durumda, partiyi kapatmayla tehdit ediyorlar. Yani bu nasıl bir şey biliyor musun Yücel? 180 kiloluk boksörün karşısına 50 kiloluk boksörü çıkarıyorsun. Bu hiç Evet. adil değil. Hiç adil değil. Ama halkımız artık buna bunalmış durumda. Gerçekten Türkiye bir Pakistan, Suharto Endonezyası yapmak isteyen bu zihniyete karşı dur diyecektir diye düşünüyorum. AKP devleti fethetmiş olabilir ama toplumu fethedemedi. Toplumu dönüştüremiyor, farkındaysan. O önemli. Zaten her seçimde neredeyse %50'lik bir kesim AKP'ye karşı görünüyor. Yani iki Türkiye var. Bir Erdoğan'ın kontrol ettiği, dediğin gibi bir kesim var ama bir de muhalif bir kesim her zaman da varlığını sürdürdü. Önemli bir Kesinlikle. şey. Seçim Kesinlikle. süreci Avrupa'ya taşındığında o zaman tekrardan gerilimi arttırma potansiyeli var. Alman Evet. basını ve siyasetçileri de bu süreci izleyecek ama Erdoğan'ın ziyareti aslında bakarsan biraz dengeli, birbirini yoklama olarak ifade ettin Evet. sanırım. Evet. Yani Tabii ki. Tabii. hükümetle Erdoğan bir daha bir yoklama süreci olacak. Sığınmacılar konusu burada önemli. Herhalde yine bir pazarlık konusu yapılır Türkiye ile Almanya arasında. Kesinlikle en büyük kozu zaten sığınmacılar. Gerçekten onlar hep koz olarak kullanıyor. Almanların da artık biraz tanımış olması lazım. Yani Erdoğan ve Erdoğan'ın zihniyetini. Kendilerine gerçekten kendilerine yakın olan, kendileri gibi yaşayan çağdaş insanlarla daha büyük dayanışma içerisine girmesi gerekiyor. Yani maddi manevi desteklemesi lazım Türkiye'deki muhalefette. Çünkü Türkiye bir 5 yıllık AKP iktidarını daha kaldıramaz. Türkiye karman çorman olacak. Şu anda zaten üçüncü ülke iltica talebinde bulunanlar listesinde Türkiye. Evet. İnan ki
yüz binlerce insanın buraya gelme durumu var. Almanların bunu iyi düşünüp taşınması lazım. Yani yeniden bir göç dalgası mı olacak Türkiye'den özellikle? Tabii yani Güçlü bir göç dalgası olacak Erdoğan'ın tekrardan seçilmesi durumunda. evet, yani kesinlikle baskılar daha da artacaktır. Daha çok zulüm olacaktır ve artık yaşama şansı bulamayan, hayatı cehenneme dönüşmüş insanlar da kendilerinin şansını Avrupa'da arayacaklardır, Batı'da. Yani bir türlü gelmeye çalışacaklardır buraya. O yüzden yani Almanya'nın çok uzun vadeli plan yapması lazım. Doğru, haklı ve yani zulümden zarar gören insanların yanında olması gelir diye düşünüyorum. Evet. Bu konuyu biraz kapatalım. Almanya'nın gündemi bu hafta önemliydi. Kısa Evet. bir Savunma Bakanı'nın istifasını da konuşalım. Christine Lambrecht pazartesi günü istifa etti. Yerine Boris Pistorius hemen atandı. Aşağı Saksonya İçişleri Bakanı'ydı. Ve Evet. Almanya bu atamadan hemen sonra Pardon, şu lambayı yapmayı unutmuşum. Yücel, kusura bakma. kısa bir sürede Evet. Dinliyorum. Ukrayna'ya silah gönderilme, özellikle ağır silahların gönderilmesi konusunda açıklamalar yapıldı arka arkaya. Yani Almanya'nın Ukrayna'ya askeri destek vermesi ve Savunma Bakanı'nın istifası arasında bir bağlantı var mı sence? Ya kesinlikle var. İşte eski Savunma Bakanı Christina Lambrecht. Lambrecht, evet. Yani daha dikkatliydi. Aynı zamanda Olaf Scholz da yani o da dikkatliydi. Evet. Çünkü yani şimdi Almanya'nın geçmişini biliyoruz. İşte Rusya ile Sovyetlerle olan savaşlarını biliyoruz. Almanlar direkt Rusya'yı karşılarına almak istemiyorlardı ama ABD'den gelen büyük baskılar ve Fransa, işte Avrupa Birliği içerisindeki bazı ülkeler Almanya'yı zorladılar. İşte yeni bakan geldi, bu bakandan daha hızlı çalışılacak diye düşünüyorlar. Bunda Yeşiller ve FDP'nin de hükümet olmasının rolü yok mu Mehmet? Var Çünkü tabii. Yeşiller Kesinlikle. özellikle muhalefetteyken de Rusya konusunda daha sert. Örneğin Çin Evet. konusunda da Amerika ile neredeyse aynı söylemleri kullanıyorlar. Hı hı. Eğer bazen ben bu türden programlarda söylüyorum. Eğer Angela Merkel şu anda başbakanlık olmaya devam etseydi aynı politika izlenir mi diye sorarsanız evet izlenir diyemiyorum. Evet, evet. Yani Kesinlikle daha öyle. dengeli bir siyaset ama Yeşiller ve FDP'nin hükümet ortaklığı Alman dış politikasını Amerikan eksenine, NATO eksenine hızlı bir şekilde yaklaştırdı. Maalesef yani Yeşillerin temel politikalarıyla bu çelişiyor. Yani Evet. Robert Habeck ile Annalena Baerbock yani en başta gidiyorlar. Müthiş bir işte Ukrayna yanlısı bir politika izliyorlar ama uzun vadede Almanya'yı ateşe atıyorlar. Yani işte biliyorsun yani yeni bir takım çalışmalar da var. 100 milyar avro Alman ordusunun Evet. silahlanması için para ayırdı federal hükümet. Diğer bu şeye gelecek olursak yani ABD'nin büyük baskısı var. ABD işte bir Marder diye bir tank varmış, onu verecekmiş, siz de Leopard 2'yi verin diyorlar. Leopard 2'yi biz diyor savunma amaçlı kullanacağız diyor Zelenski. Evet. Ama sen Rusya'yı direkt karşına alıyorsun. Yani burada artık savaş tırmanıyor ve 1500 kilometre uzakta bir ülke, yani orada savaş yapılan ülke bize komşu, ya Almanya'ya komşu. Evet. Çok çok yani yanlış buluyorum. Ha şöyle, Almanya'nın kendisini silahlandırmasında, ordusunu modernize etmesinde anlayabilirim ama Ukrayna Savaşı'nda kesinlikle yanlış yapıyor. Bu hükümet yanlış yapıyor. Konuştuğumuz yeşil politikacı arkadaşlar, esprililer şunu diyorlar: ya ulusal çıkarlarımız bunu gerektiriyor. Biz sessiz kalırsak, seyirci kalırsak dışlanırız. Ekonomik bir deviz ama tam bir cüce kalırız askeri açıdan diyorlar. Evet. Yani şimdi Almanya gerçekten motor gücü olan bir ülke. AB'nin en güçlü ülkesi. AB'nin yıkılmasını da istemiyor ama dediğim gibi yani bu direkt Leopard tanklarını sevk ederse, droneleri, hava savunma şeylerini, araçlarını Savaşta büyür aslında otomatikmen. kesinlikle büyüyecek, Hı-hı. Almanya'ya da ulaşacaktır. Çünkü şimdi Baltık ülkelerine saldırabilir Rusya. Ondan sonra Polonya ile direkt sınırı var biliyorsun şeyin, Evet. Ukrayna'nın. Yani Almanya'da hemen yanında, Berlin'den 90 kilometre uzakta Polonya sınırı var. Yani Almanya daha bir orta yol politika izleyebilse daha iyi olacaktı.
ve savaş çıkarsa, buraya yansırsa yine halklar olacak, yoksul insanlar olacak. Yani Kesinlikle. silahlar satılacak, silah sanayi bu işten profiteering yapacak. O yüzden yani Olaf Scholz'un yeni dış ve güvenlik politikasını ben çok talihsiz buluyorum, açık söyleyeyim. Ya ama büyük baskı altında, büyük baskı altında orta yol izliyordu. Şimdi herhalde bu buluşmada Ramstein'de, Amerikan üssünde bugün buluşuluyor, Savunma Bakanları Kontak Grubu. Herhalde bu tank için Almanya'nın izin vermesi gerekiyormuş. Leopard 2 tankları için. Aslında bu orta yolu 27 Şubat 2022'deki tarihi konuşmasıyla terk etmedi mi? Hani 100 milyar euroluk konuşmasıyla Evet, ve Zeitenwende diye doğru, terk etti. yaptığımız Terk etti. orada bir kırılma yaşandı. Evet. İşte onu da şöyle diyor ki 180 bin profesyonel diyor geçici askerimiz var Bundeswehr'de, yani Alman ordusunda. Silah sistemlerinin %23'ü, savaş uçaklarının %29'u ve Bundeswehr yani federal ordunun helikopterlerinin %60'ı çalışmıyormuş Yücel. Yani bunu bilimsel bir araştırmada anlatıyorlar. Alman medyasından aldım. Bunu modernize 18 edebiliriz. tane Puma da çalışmıyormuş zaten. Panzer Puma vardı. Evet. Bunlar biraz ama sonra kampanya olduğu anlaşıldı aslında. Evet. Lambrecht'in görevden alınması için işte yeteneksiz bir bakan var. Bütün modernizasyonu yapmayan ve bunu geciktiren bir bakanla karşı karşıyayız diye geniş bir kampanyada yürütüldü aslında. Evet, şimdi kadın çok insan şöyle düşünüyor. İşte oğlunu biliyorsun askeri helikoptere almış, Evet. bir geziye gitmiş falan, bir askeri geziye. Bir de yılbaşı gecesi bir attığı bir şey vardı, mesaj vardı. Havai fişekleri arkasında Evet. patlıyor onun Ama üzerine. esas neden o değil. Kadın Kesinlikle. pasifti, biraz pasifti. Daha saldırgan, daha ağırlığı olan, daha Amerika'nın isteklerine evet diyecek bir savunma bakanını getirdiler. Bu kişi de biliyorsun Aşağı Saksonya eyaletinin eski İçişleri Bakanı'dır. Yani bir adam, oturaklı bir Kızıl adam. Şerif diye biliniyor. Evet, aynen öyle. Yani Almanya'yı zor günler bekliyor. Umarız savaşa direkt dahil olmaz. Şu anda indirekt dahil olmuş durumda. Çok kötü şeyi olur, neticeleri olur. Medvedev şöyle bir açıklama yaptı. Atom silahı olan hiçbir dedi devlet dedi savaş kaybetmez dedi. Bu ne demektir? Yani Evet. kaybedersek biz atarız diyor. Atom bombası da atarız diyor. Almanya'da hemen dibinde yani. Almanların çok iyi düşünmesi lazım. Barış yanlarının sokağa çıkması lazım. Yücel, sokağa çıkmamız, protesto etmemiz lazım. Yoksa Kesinlikle. yanacağız, kül olacağız. Gerçekten ya. Peki Mehmet. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Yayınımıza katıldığın için. Sağ Daha ol. sonraki yayınlarda buluşmak üzere. Çünkü önümüzdeki dönemde gündem sıcak ve o gündemleri birlikte ara sıra konuşmaya devam ederiz diyeyim. Teşekkürler. Evet sayın seyirciler, bugün meslektaşım Mehmet Tanlı ile birlikte hem AKP'li milletvekili Mustafa Açıkgöz'ün açıklamaları, onun Avrupa'daki Almanya'daki etkileri ve bundan sonra tabii ki Almanya'nın askeri dış politikasını birlikte konuştuk. Daha sonraki yayınlarımızda buluşmak üzere. Hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Siz de paylaşımlar yaparsanız daha fazla insana ulaşmamıza yardım etmiş olursunuz diyorum. Görüşmek üzere.